Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript string tipinden bahsedeceğiz arkadaşlar. String bir karakter dizisidir ve numaralandırılmış indeksleri olan indeksler, karakterlerden oluşur. String oluşturma yöntemlerimize bakacak olursak, hemen şurada console log, çift tırnakla bir string oluşturabiliriz. En hızlı yöntemlerden birisidir. Ya da tek tırnak ile string oluşturabiliriz. Diğer yöntem ise string literal. Bu enter'ın sol tarafında bulunan noktalı virgülle oluşturulan bir tırnak işareti. Bu şekilde string oluşturabiliriz. Biraz sonra bundan biraz daha detaylı bahsedeceğiz arkadaşlar. Ya da constructor'ını kullanarak, string constructor'ını kullanarak bir string oluşturabiliriz arkadaşlar. String literal'den bahsedelim. Bunları tabii konsolda görelim. Benim tek tırnakları otomatikman çift tırnağa çeviriyor. Özellikleriyle ilgili bir şey. Tabii düzeltebilirsiniz onu. Sizinki de öyleyse. Konsolda da bu şekilde görünüyor. String literal demiştim. Bu çok faydalı bir şey. Diğer string oluşturma yöntemlerine göre çok daha kullanışlı. İçerisine değişkenler ekleyebiliyoruz. Hatta neredeyse paragraf da bir metin yazıp paragraflara ayırıp bunu gösterebiliyoruz HTML'de de. Bundan bahsedelim. Bir değişken oluşturalım bunun içerisinde. Kullanalım. Literal için gerekli olan az önce bahsettiğim tırnağı açtıktan sonra uzun bir cümle yazalım. Bugün 07'de uyandım. Birkaç enter'a bastım. Şu anda şöyle çift tırnak yazalım. Hatta string literal konusundan bahsediyorum. Bakın normalde string oluştururken içerisinde hani tırnakla ya da tek tırnakla oluştururken içerisinde böyle şunun gibi özel karakterler falan kullanmak pek kolay olmaz. Ama bunun içerisinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya bir değişken oluşturalım. Var time diyelim. Şu anda saatimiz kaç? 09:30 olsun. String olacak böyle. Saat dollar time diyelim. Bunu da konsolda şunları yorum satırı yapalım. Konsol. Bunu bir görelim. MyString. Bakın Enter'a bastığım yerler, özel işaretler hepsini rahatlıkla burada gösterebiliyoruz. Peki nerede kullanabiliriz? En çok kullandığımız yer mesela HTTP isteği yaparken bir endpoint'e gideceğimiz zaman buna çok ihtiyaç duyabiliriz ki ben çok kullanırım böyle durumlarda. Örneğin bir base URL'imiz olsun. Bu base URL'imizin dışında bir API'miz olsun. Özür dilerim. Bir de komut olsun. Da search olsun. Var URL ya da endpoint URL diyelim. Terminalimizi açtık. Dollar base URL slash dollar API pardon sus parantezi unutmayalım. API slash dollar komut. Bunu da konsola yazdırırsak endpoint URL
Gördüğünüz gibi URL'imizi burada oluşturuyor. Bunu da HTTPS'te yaparken kullanabiliriz. İçerisine parametreler de eklenebilir. Mesela şuraya params diyelim. Kullanıcı arıyoruz. Ne olabilir? Online olanları getirsin mesela sadece. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Soru işareti is online eşittir. Ne yapacağız? Params içerisindeki is online'ın değerini buraya eklememiz gerekiyor. Dollar params nokta is online dediğimizde gördüğünüz gibi burada yine query'mizi oluşturmuş olduk. Başka query'ler de eklemek isteyebilirsiniz. Yine entity deyip buraya istediğinizi yazarsınız. Buraya dizi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Var my array 1, 2, 3 diyelim. Şöyle numbers diyelim. Dollar my array. Gördüğünüz gibi diziyi de buraya gönderiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok daha rahat, daha kolay stringler oluşturabilirsiniz. Şimdi stringlerle ilgili karşılaştırmalara gelelim. Yani if içerisinde, statement içerisinde kullanımlarına gelelim arkadaşlar. Bunları temizleyelim. İki tane değişken oluşturalım. Var A, var B. Daha 3 olsun. Var number. Bu da 1 diyelim. If A küçük B ise console.log A küçük else if A büyük B ise A büyük else eşit. A küçük diye tabii ki çıktı. Şuraya var C oluşturdum. A değil de buraya C yazarsak C küçük A tabii burada A olduğu için şöyle yapalım. Kafa karıştı. A'nın değerini C yapalım. A'nın büyük olduğunu görüyoruz. Şurada B yaparsak eşit. Az önce C'de niye olmadı arkadaşlar? Çünkü şurada C koşulunu kontrol etti. Doğru değildi. Baktı A B'den büyük mü? Buna baktı. Ama ikisinin de eşit olduğuna karar verdi. Çünkü şuradaki hani işte A'nın değerini değiştirmemiz gerekiyordu. Burada eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi peki buraya number yazarsak ne olacak? Şurayı yorum satırı yapalım. If hatta if'e gerek yok. Console.log num küçük örneğin A değil. B'den yok o da değil. A dursun burada. Number'ımızı mesela şöyle büyük bir sayı yapalım. Yine false geldi. Sebebi nedir? Console.log num nokta string içerisine almam gerekiyor. Num nokta char code at number'ımızı da şurada 1 yapalım. O kadar büyük bile olmasına gerek yok. Arkadaşlar if içerisinde bu number ve string ifadeleri karşılaştırırken char kodlarına bakar. Bunlar UTF-16 ile oluşturulmuş char kodlardır. Yazılımla ilgili olan arkadaşlar biliyorlardır zaten. İndeksini yazarak buraya. Bakın 1'in char kodu 49.
Şuraya A yapalım. String bunu demeye de gerek yok. Zaten kendisi bir string char kod 0 97. Bu yüzden yani birin char kodu 49, A'nın char kodu 97 olduğu için mesela şunu Z yaparsak 122. Harfleri tabii şeyden 69 muydu, 67 miydi? 97'miş pardon. 97'den itibaren sıralıyor. 122'ye kadar gidiyor. Char kodları karşılaştırdığı için içeride, yani if'in içerisinde, condition bölümünde. O yüzden buradaki sayı yani 1 her zaman küçük olacaktır. Bir de zorlamalar var. Tip zorlamaları. Coercion diye geçer JavaScript'te. Bir de buna bakalım. Console log string constructor içerisinde undefined'ımız olsun. Mesela null olsun. Bir tane sayımız olsun. Bir de string'imiz olsun. String diyelim. Hepsi de gördüğünüz gibi string'e çevrili. Nasıl anlayacağız string'e çevrildiğini? Orada undefined null yazıyor. Şöyle, onda konsolla ilgili bir şey bu arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Şurada sayı. String'e zaten yazmama gerek yok. Şimdi burada bir yanlışlık var. Bir parantez unuttuk. Şimdi undefined, tabii şunu string içerisine almadık. Şöyle. Bakın undefined string ifade siyah renkte ama kendisi gri renkte. Null yine gri renkte. Bakın stringlerin hepsi siyah renkte. Şöyle biraz büyütelim. Bir de boolean yapalım. Boolean'ı da görelim. Mesela şuraya true yazalım. Şuraya da true yazalım. Bakın true bir sayıyı biraz daha mesela büyük yazayım. Rengi birazcık daha belirgin olsun. Mavi, mavi, gri, gri. String zaten siyah renkte. Yani konsola bakınca buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir yandan da hani developer tool'u kullanmayı da görelim. Boolean ve number'lar mavi, diğerleri gri renkte, string de siyah renkte görünüyor arkadaşlar. Bunu da string içerisinde kullandığımız bu diğer tipleri string'e çevrilmesi bu şekilde. Buna dediğim gibi coercion deniyor. Bir sonraki videomuzda string metodlarını göreceğiz. Tabii hepsini değil, birkaç tanesini göreceğiz. Dediğim gibi stringler bir karakter dizisidir ve dizilerde kullandığımız metodların bir kısmını da stringler için kullanabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın.